Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz daha önce Mazda 3 kullanıyordum fakat bir kaza sonucu aracım pert oldu ve 2020 model ikon donanımıyla Megane almaya karar verdim. Arkadaşım satıyordu. Hızlı ve kolay bir alım oldu benim için. O yüzden Megane'ı tercih ettim. Aslında kafamda Mazda 3 almak vardı. Fakat PowerSense donanımıyla özellikle bulamadım. Ve yeni aracım Megane oldu. Şimdi Megane'la ilgili, bu arada araçla 110.000 kilometrede neler yaşadım? Ben 2000 kilometredir kullanıyorum. Bu zamana kadar başından neler geçmiş onları da sizlere paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki tabloda son 28 günde videoları izleyip kanala abone olanların sayısını görüyorsunuz. Lütfen bunu biraz daha arttıralım arkadaşlar. Tasarım olarak çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten bildiğiniz bir araç, güncel bir araç değil. Ön tarafta Renault'un büyükçe bir amblemi var. LED farlar bulunuyor ve gündüz farlarının da güzel olduğunu söylemek istiyorum. Sis farlarımız var ve sağ tarafta şurada bir hava girişimiz var. Tabii ki hava çıkışımız da bulunuyor. Lastiklerden biraz bahsedeyim. Continental Premium kontak 7'lere geçtim. Lastik çapını da değiştirdim. 225 45 17, daha önce 215 60 17 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Lastikler vardı. Güzel tecrübelerim oldu. Sürüşte onlara da değinirim. Burada güzel bir parçamız var. Kapılar, evet, hemen onlardan da bahsedeyim. Anahtardan genelde bahsediyordum. Anahtar şu şekilde. Hemen göstereyim size. Araca yaklaştığınızda evet kapıları açıyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Önce aynaları açıyor, daha sonra kapıları açıyor. Bazen araca yaklaşıyorsunuz ve kapıların açılmadığını görüyorsunuz. Birkaç defa başıma gelen bir durum. Hemen aynanın altında da karşılama ışığı bulunuyor. Dönüş sinyali de aynanın üzerinde. Bu arada anahtar üzerinden camları ne yazık ki açamıyoruz. Hatta camları açmak için aracın içine geçtikten sonra aracı bir de çalıştırmak gerekiyor. Böyle ilginç bir durum var. Tasarım anlamında çok fazla burada söyleyecek bir şeyim yok. Yan tarafa geldiğimde arkada yine LED farların kullanıldığını görüyoruz ve gerçekten far tasarımını beğendim. Egzoz tasarımını da yine beğendim. Sahte bir egzoz yok. Orijinal, gayet güzel bir burada çıkışımız var. Sol ve sağ tarafta sahte hava çıkışlarını görüyoruz. Sis farımız buraya yerleştirilmiş. Arka kameramız burada bulunuyor. Sensörlerimiz arka tarafta bulunuyor. Bu arada hemen söyleyeyim. Ön tarafta park sensörü yok. Üst donanım olmasına rağmen bence bu büyük bir eksiklik olmuş. Depomuz 50 litre. Burada ilginç bir şey göstereceğim şimdi size. Depo kapağını içeriden açtığınızda bakın burada bir kapak yok. Buradan direkt nozzle'ı içine koyuyorlar ve yakıtı öyle alıyorsunuz. Şurası kapak olmuş oluyor. Yani çok ilginç, bir şey diyemiyorum. Yani malzemeden mi çalmışlar? Bir şey diyemeyeceğim artık. Gerisini size bırakıyorum. Hemen şimdi bagaj tasarımımıza bakalım. Bu arada bagajımız buradan açılıyor. Güzel yanı şu. Kendisi otomatik olarak açılıyor. Kötü yanı şu. Bakın özellikle aracı yeni yıkatmıştım. Şurada su birikmesi çok fazla oluyor ve çok fazla bakın buradan aşağıya akıyor. Özellikle yağmurlu havalarda mutlaka buradan aşağıya su akıyor. Yine güzel yanını söyleyeyim. Buraların kapalı olması çok güzel. Mekanizmanın kapalı olması çok güzel. Bazen çok fazla eşya koyduğumuzda buralar sıkıştırıyor biliyorsunuz. İçeride bir aydınlatmamız var. Bu arada arka tarafta hoparlör de yokmuş. Onu da görmüş oldum. Malzeme kalitesi güzel. Sağ tarafta ve sol tarafta hafiften böyle bir çıkıntı var. Fakat herhangi bir kanca karşılığı bulunmuyor. Alt tarafa geldiğimizde yedek lastiğimiz yok. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Fakat buraya da malzemelerinizi koyabilirsiniz. Buralarında böyle çıplak kaldığını görüyorsunuz. Yani göze çok hoş gelmiyor aslında. Ama böyle yapmışlar. Bir şey diyemiyorum. Şimdi koltukları katlayayım ve göstereyim size. Bu arada bagaj 503 litre. Koltuklar yatırıldığında da böyle bir yükselti oluyor ve uzun yüklerinizi burada taşıyabiliyorsunuz. Arka aks tasarımına baktığımızda ise ne yazık ki torsiyon çubuğunu görüyoruz. Bakalım arka yaşam alanında bizi ne bekliyor? Boyum 1.85, diz mesafesi yeterli, baş mesafesi yeterli. Koltukların rahat olduğunu söyleyebilirim ve aynı zamanda kumaş ve deri kullanılıyor. Kol dayamamız var. Fakat bu biraz zor açılıyor. Buraya da termosunuzu koyabilirsiniz. Arkaya bir erişim buradan yok. Üst tarafta bir aydınlatmamız var. Toplamda 3 tane el tutamağı bulunuyor. Isofix bağlantılarımız güzel tasarlanmış. Kapaklı bir tasarımı var. Şaft tünelinde çok fazla bir yüksekliği yok. Aynı zamanda arka tarafta havalandırma var ve bu havalandırmanın şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Koltuk arkalarında ceplerimiz bulunuyor. Arkadaki yolcular için USB çıkışı bulunmazken burada bir 12 voltluk soketimiz bulunuyor. Şimdi gelelim malzeme kalitesine. Arka camımız tek tuşla açılıyor ve ne yazık ki
tam olarak açılmıyor. Burada biraz boşluk kalıyor. Üst tarafta malzeme kalitesi sert. Burada güzel bir parçamız var. Alüminyumu andırıyor fakat tabii ki değil. Yumuşak olan kısımlar şuralar. Evet, kovaladığımız yerler yumuşak. Malzeme gözümüz yeterli. Bir de kapasitesine bakalım. Ön kapıya geldiğimizde evet burası yumuşak plastik. Yine aynı malzeme burada da kullanılmış. Kumanda düğmelerimiz burada oluyor fakat kullanım esnasında biraz geride kalıyor bunlar. Özellikle uzun boylar için biraz sıkıntı olacaktır. Koltuklarımız güzel. Özellikle yan desteklerini ben çok beğendim. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bagajı ve depoyu buradan açıyoruz. Far yükseklik ayarımız da burada bulunuyor. Gösterge paneli şık ve bunların renklerini değiştirebiliyoruz. Kızım kullandığı için şu an bu renkte. Bu düğme vasıtasıyla modlarımızı değiştiriyoruz ve değiştirdiğimizde buradaki renkler de değişiyor. Mesela Spor'u aldığımızda kırmızıya geliyor. Gösterge panelini de yine değiştirebiliyoruz. Göstergede toplamda 4 stil bulunuyor. Bu 1, 2, 3, 4. Eco'yu aldığımızda yeşil oluyor. Konfor'u aldığımızda bu şekilde ya da kişiselleştirilmiş göstergeyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu Spor'da dursun. En güzel hali bu sanırım. Şöyle USB kablolarımı çıkartayım. Burada bir sıkıntı var şu. Burada bir aydınlatma olmadığı için gece buraya erişmek biraz zor. 12 voltluk soket yine burada da bulunuyor. Telefonunuzu ya da malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Vites seçicimiz bu şekilde. Beğendiğim özelliği şu oldu. Şuralar tamamen metal ve soğukluğunu hissedebiliyorsunuz. Güzel bir hissiyatı var. Yine beğendiğim bir husus, vites düşürmek için vites kolunu şöyle göstereyim. Sola çekip öne alıyorsunuz vites düşürmek için. Vites arttırmak için de geriye çekiyorsunuz. Yani spor araçlarda olduğu gibi. Benim aracımda büyük bir ekran yok. Daha büyük ekranlar da bulunuyor. Düğmelerin hissiyatı çok hisli olduğunu söyleyemem. Fan hızını buradan dokunmatik olarak da ayarlayabiliyorsunuz fakat çok iyi bir hissiyatının olduğunu söyleyemem. Yine buradaki tuşlar da dokunmatik fakat bazen eliniz buraya yanlışlıkla çarpıyor ve bu ekran gidip gelebiliyor. Start stop sistemimiz tabii ki bulunuyor. Malzeme kalitesi üst tarafta yumuşak plastik. Burada yine güzel bir malzememiz var. Torpido gözüne bakalım. Işıklandırmamız bulunuyor. Şurada iç tarafta güzel bir kumaş kullanılmış. Derinliğinin de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayağınızı dayadığınız bu sağ taraftaki malzeme biraz zaman zaman hem ses yapıyor hem de uzun yolculuklarda dizinizi biraz yoruyor. Ses yapan bir diğer kısım da şu taraf. Hemen şöyle dinleteyim size. Buralardan çatır çutur trim sesleri geliyor ne yazık ki. Güneşlikte bir aydınlatmamız bulunuyor. Tabii ki her iki tarafta da var. Işıklarımız bu şekilde sarı. Araç 110.000'e demiştim. Bakın şuradan hafiften böyle bir düşmüş burası. Burada bir termosluğumuz var. Ben buraya kahve koyuyorum bu arada. Güzel kahve kokuyor. Buraya termosumuzu koyduğunuzda şöyle göstereyim. Kol dayama ileriye doğru tam olarak gelmiyor. Kol dayamanın da içini hemen göstereyim size. İçi güzel bir şekilde kaplanmış. Yıkamacı abimiz de buraya hiç bakmamış. Anahtarınızı ya da küçük malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Bu arada bu sürgülü. Bunu da tasarım anlamında beğendim ve malzeme kalitesi güzel. Sürüş modlarımızı buradan ayarlıyoruz demiştik. Elektronik park freni var ve burada çok ilginç bir şey var. Hız sabitleme ve limitleme sistemini Renault mühendisleri nereye koysak diye düşünmüşler. Arka yolcuya en yakın, sürücünün elinin altında olmayan en ilginç yeri de bence bulmuşlar ve güzel bir çeviri yapamamışlar. Hız sabitlemeyi açtığınızda burada regülatör yazıyor. Hız limitörü de burada yazıyor. Kararan dikiz aynamız da bulunuyor. Gelelim direksiyon tasarımına. Hız sabitleme tuşları sol tarafta, sağ tarafta multimedya tuşlarımız bulunuyor. Yol bilgisayarından da sadece şuradaki verileri değiştirebiliyorsunuz. Dinlediğiniz radyoyu ya da Apple CarPlay'iniz bağlıysa hangi şarkıyı dinliyorsanız onu görüyorsunuz burada. Anlık tüketiminizi görüyorsunuz ya da tamamen burada kaldırıyorsunuz. Apple CarPlay desteğiyle Siri'ye bağlanabiliyorsunuz. Şuradan da yol bilgisayarındaki bilgileri buradan görebiliyorsunuz. İç sirkülasyonu otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Bu arada iklimlendirmemiz çift taraflı. Eko tuşumuz burada bulunuyor. Ben bunu özellikle şehir içinde çok kullanıyorum. Start stop'u buradan kapatıyoruz. Ambiyans aydınlatmalarımız güzel. Hem kapı altlarında var hem de bu yanlarda var. Özellikle gece güzel bir görüş sağlıyor. Şimdi size motor kaputunu açayım ve motordan biraz bahsedeyim. Motor kaputunu açtığımızda amortisör görüyoruz. Biliyorsunuz çok severim. C segmenti bir araç olduğunu düşünürsek bence olması gereken bir donanım. Üst tarafta yalıtım malzememiz var.
Arka taraflarda yine yalıtım malzemelerimiz var. Araç tabii 110 binde. Üst tarafta herhangi bir kapak yok. Motor 1.3 litre TCE olarak geçiyor. 140 beygir ve 240 Newton torka sahip. 4 silindirli bir motor ve 7 ileri EDC şanzıman buna eşlik ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı göremedim. Şimdi kapatalım ve ses yalıtımına da bakalım. Gayet güzel. Evet, şimdi sürüşümüze geçelim. En sevdiğim kısım. Emniyet kemerimizi her zaman bağladık. Renault Link kendisini gösterdi. Aracımızı çalıştırdık. Motor böyle çok fazla titreşim yapmıyor fakat soğuk havalarda tabii biraz titreşim yapıyor. Ben şöyle hemen ortalamamı sıfırlayayım. En son 7.4'tü. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim size. Vitesimi geriye aldım. Şöyle kamera netliğinden de biraz bahsedeyim. Çok iyi bir kamerası yok ne yazık ki. Evet, nereye gideceksem orayı gösteriyor. Direksiyon sona dayandığında böyle güzel bir yaslama yapıyor. Orada herhangi bir problem yok. Fakat netliğinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi devam edelim. Bu arada telefonumuzu da bağlayalım. Apple CarPlay'i de gösterelim size. Şu telefonu da şuradan alalım. Sürüş modumu da değiştireyim. Şehir içi sürüşte Eco'yu kullanacağım. Eco'daki verileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi yukarıya doğru çıkalım burada. Kapılar otomatik olarak kilitlendi. Araç konforlu bir araç. Kesinlikle sert bir araç değil. O yüzden özellikle kasislerden geçerken veya bozuk satıhlardan geçerken rahatsız olmuyorsunuz. Ben bu özelliğini beğendim. Hatta bir önceki lastiklerimde daha da konforluydu. Onlar biraz daha geniş yanaklıydı. Fakat ben 225-45-17'lere geçtim. Çünkü hem ekonomik bir lastik alırken biraz daha ekonomik oluyor diğer lastiğe göre. Hem de açıkçası biraz daha iyi tutsun istedim. Zaten araba yumuşak. Bana biraz sert araba lazım açıkçası. Sürüş zevkinin biraz daha iyi olmasını istiyorum çünkü. Şehir içi sürüşlerde benim en büyük sıkıntım şu oldu. Ön tarafta sensör yok. Sensör olsa güzel olurdu. Yine kör nokta uyarı sistemi de bulunmuyor. Bu da yine özellikle İstanbul'da çok fazla aradığım bir özellik oldu. Fakat ne yazık ki yok. Hız sabitleme sistemini de çok fazla beğenmedim. Zaten tuşun burada olması bile yani yetiyor. Kullanmayın diye sanki bunu buraya geriye koymuşlar. İlginç. Fakat koltukların tutuşu güzel. Direksiyon Eco modda daha yumuşak. Bunun sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirme özellikleri gayet güzel. Motor şehir içerisinde yeterli bir çekiş sağlıyor size. Şanzımanın uyumunu da çok beğendim. İstediğiniz viteste kalmayı başarıyor. Motor şanzıman uyumu çok güzel. Özellikle bayır aşağı inerken motor freni çok etkili bir şekilde yapıyor. Spor moda alırsanız zaten daha güzel bir sürüş elde ediyorsunuz. Devri sürekli yukarıda tutarak sizin sportif bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Fakat araba spor değil. Yani amortisörler yumuşak olduğu için, arka tarafta bağımsız süspansiyon olmadığı için bakın ne kadar güzel motor freni yapıyor bayır aşağı indiğimiz için. Yol düzleşti. Şimdi motor frenini bırakacak birazdan. Evet, bıraktı. Arka tarafla ön taraf birbirini iyi takip edemiyor bu durumda. Ne yazık ki istediğiniz o sürüş dinamiklerini alamıyorsunuz. Şimdi Apple CarPlay'i hemen şuradan açayım ve size göstereyim. Apple CarPlay'e çok hızlı bağlanıyor. Fakat zaman zaman hiç açmama ya da takılma durumları oluyor. Bu benim başıma geldi. Sizin de başınıza geldiyse lütfen yorumlara yazın. EV3 testimizde izlemediyseniz mutlaka izleyin. Güzel bir araç. Hatta bu GT donanım. Direksiyonda benim beğenmediğim bir husus şuradaki bu sağ taraftaki kumanda yeri. Yani direksiyonun üzerinde olsaydı çok daha güzel olurdu. Fakat tabii hız sabitlemeyi buraya koyan mühendis bunu buraya koymaz. Şehir içi yakıt tüketimi 8-8,5 litre civarlarında. Onu da hemen aklımdayken söyleyeyim. Bu arada Eco'dayken yani böyle özellikle bayır çıkıyorsanız çok fazla aracı kullanmayın. Çünkü hep düşük devirlerde kullanmak istiyor. Vites seçiminde biraz daha böyle kararsız kalıyor. Diğer modlarda çok daha iyi çalışıyor. Bu arada yokuş kalkış desteği de var ve güzel çalışıyor. Fakat bazen özellikle park manevralarında bu sistem çalışmıyor ve araç kaydırma yapabiliyor öne ya da geriye. İyi bir şekilde çalıştı. Geriye kaymadı. Çok az da olsa bir böyle ilk çalıştırmada ses yapıyor. Güncel yeni araçlar gibi değil. Ah Mazda.
Riva'ya yol tarifi aldım ve almış olduğum notları şimdi size biraz aktarayım. Alt tabandan gelen ses diye bir not almıştım. Özellikle yağmurlu havalarda eğer yolda biraz böyle kum, çakıl, herhangi bir şey varsa alt tarafa çarptığında çok fazla ses geliyor. Taban yalıtımını bence iyi yapmamışlar. Bir defa aracı kullanırken hoparlörlerden böyle ilginç bir çınlama sesi geldi. Daha sonra olmadı ama yani ilginçti. Onu da ekleyeyim notlarıma. Sıcaklık göstergesi. Mesela şu anda sıcaklığın kaç derece olduğunu dışarıda göremiyorum. Ön taraftaki ekranda da bu yok. Ne yapmam gerekiyor? Apple CarPlay'den çıkmam gerekiyor. Ana ekrana geldiğimde sadece sıcaklığı görebiliyorum. Bence bu çok saçma olmuş. Özellikle kış aylarında sıcaklığı görmek istersiniz. Her zaman görmek ve takip etmek istersiniz. Önemli bir husus, şuraya koyabilirlerdi. Yapmamışlar. Oturma pozisyonu yüksek. En alt pozisyonu ayarladım. Fakat şöyle baktığımda hala kaputu görebiliyorum. Evet, bir diğer sıkıntı. Mesela Apple CarPlay'i açtınız ve radyo dinliyordunuz. Radyodan buradan şarkıları değiştiriyorsunuz. Değiştirdiğinizde Apple CarPlay de gidiyor. Yani onu bari şu ön taraftaki ekrana koysaydınız da ben sürekli buradan basıp geri dönmek zorunda kalmasaydım. Sürüş modlarında da aynı şekilde. Yani mesela sürüş modunu değiştirdiğinizde buradaki ekran değişiyor. Daha sonra Apple CarPlay'e dönmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Ve hadi bu sefer manuel dönmeyeyim, bekleyeyim. Bir 15-20 saniye sonra ekran geldi. Bu geç bir süre. Özellikle yol tarifi alıyorsanız yolu kaçırabilirsiniz bu zaman zarfında. Vites geçişleri çok iyi dedim fakat zaman zaman vuruntu yaptığını da gördüm arkadaşlar. Bu arada vites demişken bu aracın şanzımanı 47.000 kilometrede garantiden değiştirilmiş. 80.000 kilometrede balataları değiştirilmiş. Bu gayet iyi bir mesafe. Onun haricinde herhangi bir şey yapılmamış. 20.000 kilometrede bir bakımı yapılmış. Bakım aralıkları da 20.000 kilometre. Bence bu gayet iyi bir değer. Bakıma çok fazla para harcamıyorsunuz. Bakım masrafı da çok yüksek değil bu arada. Şimdi şurada güzel bir viraj var. Hemen viraj hissiyatından da bahsedeyim size. Motor güzel, çekişi iyi. Özellikle böyle viraj dönüşlerinde yollarda böyle bir bozukluk varsa ya da bir atlama varsa aracın önü ve arkası birbirinden çok fazla kopuyor. Evet, şu an olduğu gibi mesela bir yunuslama yapıyor. Arka taraf başka bir yere, ön taraf başka bir yere gidiyor. Kaldı ki bu durum şu an daha iyi bir pozisyonda. 225-45-17 lastiklerle. Bu arada arabayı zorlarsanız ESP müdahaleleri biraz daha sert oluyor. Çok fazla sizin sportif sürüş yapmanızı istemiyor. LED farlar var dedim fakat yükseklik ayarı buradan manuel olarak yapılıyor. Yine bunun keşke hani yükseklik ayarı bari otomatik olsaydı diye düşündüm. Hem karşıdaki insanlar için hem de benim konforum için. Start stop devredeydi, çalıştı. Çok fazla bir sarsıntı yok ama tabii güncel araçlara göre biraz daha fazla sarsıntı var. Şimdi bir müzik sistemimizi deneyelim. Evet, müzik sistemini şöyle yorumlayayım. Sınıf standartlarında daha iyi olmasını çok isterdim ama anca bu kadar. Trim seslerine bir yenisini daha ekleyeyim. Sağ tarafta bir oturduğunda tabii deri koltuk, emniyet kemeri tokası ses yapıyor. Aynen böyle. Benimki çok hani yapmıyor ama bu sağ taraf gerçekten böyle yanında biri oturduğum zaman sallanma diyesim geliyor. Buna ben bir çözüm bulacağım. Ben böyle trim seslerine çünkü alışık değilim, pek sevmiyorum. Dizim de şuraya değmemesi için şöyle ayağımı biraz ön tarafa atayım. Bir de arka tarafta havalandırma çıkışının olması hoşuma gitti. Özellikle soğuk havalarda arka tarafın ısınması biraz zaman alıyor çünkü. Hemen buradaki biraz menülerden de bahsedeyim size. Benim sevdiğim bir özellik. Menüye geldiğinizde araç ve daha sonrasında Driving Eco menüsüne girdiğinizde burada size bir puanlama veriyor. Hızlanma ve öngörü. Hızlanma gaz pedalına ne kadar yavaş bastığınızla ilgili. Öngörü de şu anlama geliyor. Mesela ileride bir kırmızı ışık var. Sizin ayağınızı gazdan çekip aracın işte ne kadar uzun süre süzüldüğünü gösteriyor. Yoksa böyle kırmızı ışıkta gelip son anda frene basarsanız öngörü puanınız biraz daha düşük olacaktır. Zaten çok fazla bir şey yok burada. Multisense dediği menüde sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Sürüş yardım olarak zaten bir şey yok. Yani sadece yorgunluk algılama uyarısı var bu donanım için en azından. Park yardımında da fazla bir şey yok. Algılamaya geldiğimde burada küçük işte sesleri vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla donanımlı bir araç değil çünkü. Hava kalitesi bu güzel. İyi bir filtreleme sistemi var. Böylelikle içeriye çok fazla polen, toz almıyor. Çalışması da güzel. Burada böyle bir saat çıkıyor. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz buradaki tuştan. Diğer menülere de buradan kaydırarak geçebiliyorsunuz ve istediğiniz menüyü de buraya atayabiliyorsunuz. Aracın ışıklarını dış çekimlerde çok güzel gösteremedim size. Onları hemen ara çekim olarak da gireyim. Bence hem önde hem arkada güzel bir imzası var Mega'nın. Uzun farlarında performansını beğendim.
şehir içi yoğun bir trafikten çıktım ve 7,5 litrelik bir tüketim değeri elde ettim. Daha önce elde etmiş olduğum veriler 8-8,5 litre bandında. Uzun yolda biraz daha ekonomi performansı var. Evet, gaza böyle bastığınızda EcoMod bile olmuş olsa güzel tepki veriyor. Şanzımanın geçiş oranlarını da çok beğendim ve geçiş hızı da çok hızlı. Evet, geldim, viraja girdim. Evet, arkadan hafiften koptu fakat yine de tutunması güzel. Burada işte lastiklerin iyi olması çok güzel kurtarıyor beni. ESP devreye girmedi, sert girdim viraja. Kör nokta uyarı sistemimiz yok ne yazık ki. Şerit takip sistemimiz de yok. Bunlar uzun yolda büyük eksiklikler. Bir diğer can sıkıcı husus tabii ki hız sabitlemeyi buradan açmak. Bir diğer sıkıcı husus şu: hız sabitleme sistemini açtınız ve buradan bastığınızda 2-2 arttırıyor. Fakat mesela ben 10-10 artsın istiyorum. Uzun basıyorum. Böyle bir şey yok. Yani tık 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 sürekli buradan buna basmanız gerekiyor. Bunu da beğenmediklerim hanesine yazıyorum. Ne yazık ki durum böyle. Adaptif hız sabitleme zaten yok. Ondan da bahsetmeyeyim bile yani. Daha önceki aracımda adaptif hız sabitleme vardı ve bunu çok kullanıyordum. Özellikle uzun yolda çok yardımcı oluyordu. Çok arıyorum açıkçası Mazda 3'ü. Hız sabitleme sisteminden böyle biraz detay da vereyim. Zaman zaman böyle süratin çok fazla düşmesine müsaade ediyor. Ondan sonra sürat düştükten sonra tam gaz yapıyor. Yani tepkileri de ne yazık ki iyi değil. Kabin ses seviyemizi ölçelim. 90, 1700 devir, 55 desibel. 100, 1800 devir, 56 desibel. 110, 2200 devir, 57 desibel. 120, 2500 devir, 58 desibel. Ses yalıtımı anlamında iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz yüksek hızlara çıkalım ve orada durum ne onu söyleyeyim size. 130'dan sonra rüzgar sesi biraz daha arttı. Özellikle sol taraftan ve kapıdan biraz ses geliyor. 150'de ön camdan da gelmeye başladı. Hızlanması güzel. Evet, 190'da bile çok fazla bir ses yok. Bence sınıf standartlarında. Fren dozajlamasını da beğendim. Otobandan çıkarken ortalamam 7 litre. Şimdi spor moda geçiyorum. Ekran kırmızı oldu. Direksiyon üzerinde kulakçıklar yok. Keşke olsa. Şurada hemen viraja girerken buradan düşürmüş olurdum ama ne yapacağım? Vitesi sola dayadım ve ileri ittirdim. Vites bu şekilde düşüyor. Şimdi burada biraz performansını yine görelim. Güzel tutunuyor. Lastiklerin bunda çok etkisi var. Eski lastiklerdeki performansını da biliyorum çünkü bu kadar iyi değildi. Evet, gayet güzel. Amortisörlerin çalışması sessiz bu arada. Çok fazla bir ses yapmıyor. Tekrar bastım. Evet. Motor sesi de çok güzel bu arada. Biraz turbodan ses geliyor. Fakat zevkli. Evet, frenler de güzel. Geldim, frenimi yaptım. Viraja girdim. Burası biraz daha çok fazla zorlayamıyorum. Eşyalar dağıldı. Viraj performansı iyi. Evet. Bu lastiklerle bu kadar zorlamamıştım. Gayet güzel. Spor moddayım. 0-100 hızlanma. Şimdi. ...0-100 hızlanmamız 9.3 saniye. İyi bir değer. Fren testi. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtlerini yaktı. Şimdi yanmıyor, şu anda yanmıyor dörtleri. 36 metre ölçtüm. Daha önce 35 metreyi de görmüştüm arkadaşlar. Farklı bir asfaltta. Fakat her zaman yapmış olduğum asfalt burası arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İyi bir değer. 1-0-100 daha yapacağım. Bu sefer launch kontrol yapacağım. Yani gaza bastım. Freni çektim. ...9.48 büyük bir değişim olmamış. Spor modda devam edelim. Göstergemiz kırmızı. Devrimiz her zaman üst devirlerde. 2000 devirin altına pek düşmüyor. Böylelikle turbo basıncı sürekli ayağınızın altında oluyor. Direksiyon hissiyatı, evet. Şimdi direksiyon biraz daha sertleşiyor bu arada. Çok sert değil ama
biraz daha iyi. Hisli bir direksiyon mu? Evet, hisli bir direksiyon kesinlikle diyemem ama suni bir hissiyat en azından yok. Test güzergahımı bilenler bilir. Şimdi biraz daha zorlayacağız aracı. Spor modla geldim. Frenaj gayet güzel. Çok iyi yol tuttu. Asfalt da iyi burada. Motor sesi de çok hoş. Bakın gaza basmadığım halde ne kadar güzel motor freniyle beraber yüksek viteste tutuyor aracı. Tam gaz oturdum. Hızlanma çok güzel. Ses harika. Evet 120, 126, 130. Evet 130'u gördüm. Sonra bıraktım. Tekrar oturdum. Evet biraz konsantrasyonum kayboldu. Evet gayet iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Araçta bir de bağımsız süspansiyon olsa çok daha iyi bir performans sergiler. Sadece bozuk yollarda arkayı bırakıyor. İyi bir performans sergiledi. Ben bu kadar iyisini beklemiyordum açıkçası. 80-120 ara hızlanma şimdi. 6.6 saniye iyi bir süre. Otobandan çıktık. Yakıt ortalamam 7.2 litre. Ortalama hızım 56.3 kilometre olmuş. Toplamda da 98,5 kilometre yol yapmışım. Uzun yolda bu aracı eğer 100-110 bandında kullanırsanız 5 litreyi yakalarsınız çok rahat. 120 bandındaysa 5,5 litreyi çok fazla geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü ekonomi performansı olan bir motor. Şanzımanın çalışma karakteristiğini DSG şanzımana çok benzettim. Fakat bir güzel yanı DSG'ye göre DSG hemen böyle dur kalk trafikte özellikle ikinci vitese çok hızlı atıyor. Bunda onu yapmıyor. Biraz daha böyle birinci viteste aracı tutuyor. Bence bu artı bir özellik. Zaman zaman DSG'de çünkü bu bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Özellikle bir rampayı çıkıyorsanız. Aracı da toparlayacak olursak. Evet, aracın en sevdiğim yanı motoru ve şanzımanı arkadaşlar. Buna bir de konforunu ekleyebilirim. Sevmediğim yanlarıysa özellikle bazen araca binerken o kapı kolunun açılmaması canımı sıkıyor. Kör nokta uyarı sisteminin olmaması can sıkıyor. Adaptif hız sabitleme sisteminin olmaması yine can sıkıyor. Şerit takip sisteminin olmaması bence bir emniyetsizlik. 2020 yılının donanımlı bir arabasından bahsediyorsak eğer. Fakat piyasası olan bir araç, kısa sürede elinizden çıkarabileceğiniz bir araç. Benim de bu aracı almama sebep olan özelliklerinden biridir. Hızlı satılması. Çünkü elektrikli bir araca geçmek istiyorum. Özellikle Tesla Model Y'nin %10'luk vergi diliminde gelmesini bekliyorum. Araçla ilgili sorularınız varsa yoruma bırakın. En kısa sürede cevaplandıracağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.